Adını sık sık duyduğumuz bir isim. Fransa'nın genç cumhurbaşkanı. Avrupa'nın siyasi yüzlerinden biri. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Peki onu gerçekten tanıyor muyuz? Size Macron'un aslında bir yatırım bankacısı, bir filozof, bir piyanist ve bir tiyatro tutkunu olduğunu söylesem, bugün sıradan bir biyografi anlatmayacağım size. Bugün Emmanuel Macron'un bilinmeyen yönlerine, perde arkasındaki ilginç detaylara ve hiç duymadığınız hikayelerine birlikte göz atacağız. Hazırsanız Fransa'nın bu sıra dışı liderine birlikte yakından bakalım. Gençliğinin gölgesinde büyük bir aşk, tiyatro tutkusu ve hayata olan isyanı var. Emmanuel Macron 21 Aralık 1977'de Fransa'nın kuzeyinde doğdu. Anne ve babası doktordu. Haliyle ondan beklenti çok büyüktü. Ama Macron klasik bir çocuk değildi. Küçük yaşlardan itibaren edebiyata, sanata ve özellikle tiyatroya büyük bir ilgi duyuyordu. Ve işte onu hem hayran bırakacak hem de hayatını tamamen değiştirecek kişiyle burada tanıştı. Brigitte Macron. O okulda Macron'un tiyatro öğretmeniydi. Aralarında 24 yaş vardı. Henüz 15 yaşındayken bu ilişki baş gösterdi. Dışarıdan bakanlar için bu bir skandaldı belki. Ama Macron kararlıydı. Ailesi bu durumu öğrendiğinde onu Paris'e gönderdi. Ayrılsınlar diye. Ama Macron yıllar sonra geri döndü ve o öğretmeniyle evlendi. Macron'un gençlik hikayesi aslında onun bütün hayatı boyunca sürecek bir şeyin habercisiydi. Engelleri umursamayan, kararlı, kendi çizgisini çizen bir adam. Felsefe ve derin düşünce dünyasıyla etrafındakileri etkileyen bir lider. Bir politikacının biyografisini anlatırken filozof asistanı dendiğini pek duymazsınız. Ama Macron Paris'te felsefe okudu. Üstelik dünyaca ünlü filozof Paul Ricoeur'un asistanlığını yaptı. Bu deneyim onun siyasi düşünce yapısını şekillendirdi. Sadece ekonomi konuşan bir lider değil, fikirleri tartışan, kavramları analiz eden ve kelimeleri dikkatli seçen biri oldu. Bir konuşmasında demokrasinin kalbinde yalnızca seçimler değil, anlam arayışı da vardır demişti. İşte bu ve benzeri konuşmalarında kullandığı cümleler tesadüf değil. Bir filozofun asistanlığında gelen derin düşünce dünyasının izleri. Peki bir filozof nasıl milyar dolarlık anlaşmaların içine düşer? Macron'un hayatı burada bambaşka bir yöne sapıyor. 2008 yılında Rothschild ve Sie adlı prestijli bir yatırım bankasında işe giriyor. Ve burada Nestlé'nin Pfizer'ın bebek maması bölümünün 9 milyar dolara satın almasına aracılık ediyor. Fransız medyası ona artık şöyle diyor: Le Mozart de la Finance, yani finansın Mozart'ı. Bu dönemde öğrendiği şeyler onu siyasette rakiplerinden farklı kılıyor. Ekonomi dilini biliyor, pazarlık yapmayı biliyor ve gücün nasıl çalıştığını en derin yerinden gözlemliyor. 2016 yılına gelindiğinde Fransa ve dünyada siyaset açısından herkes şaşkındı. Macron hiçbir partide aktif değilken kendi hareketini kurdu. En Marche. Partisiz bir lider, genç ve sistem dışı bir atılım. Ama tam da bu yüzden çok dikkat çekti. Yeni siyaset kavramını ete kemiğe büründürdü. Ve 2017 yılında tüm dünyayı şaşkınlık ve hayretler içinde bırakarak 39 yaşında Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı oldu. Buradaki en ilginç detay, seçim kampanyasında gençlik, dinamiklik ve vizyon temalarını öne çıkarmasıydı. İmaj danışmanlarıyla birlikte kıyafetlerinden yüz mimiklerine kadar her şey planlıydı. Hedefi belliydi. Geleceği temsil eden vizyon sahibi bir lider olmak. Bir devlet başkanının piyanist olması kulağa garip geliyor değil mi? Ama Macron çocukluğundan beri piyano çalıyor. Hatta konservatuvarda klasik müzik eğitimi aldı. Boş zamanlarını piyano çalarak değerlendirmeyi çok seviyor. Birkaç resmi etkinlikte piyanonun başına geçip mini konserler bile verdi. Sanatla olan bu derin bağı onu halkın gözünde farklı bir yere koydu. Teknolojiye olan ilgisi ve sosyal medyada diğer tüm liderlere kıyasla daha aktif yönüyle Macron Fransa'daki klasik lider profiline uymuyor. Sosyal medya kullanımı bu farkı çok net gösteriyor. Bazı kriz dönemlerinde tweetlerini bizzat kendisinin yazdığı biliniyor. Dijital platformlara olan bu ilgisi gençlerle arasında büyük bir köprü kurmasına yardımcı oldu.
TikTok, Twitch gibi platformlarda bile gençlere hitap eden videolar paylaştı. Belki de en özel yanı hafızasıyla şaşırtan bir lider olması. Çevresindekilere göre Macron'un inanılmaz bir hafızası var. Özellikle konuşma metinlerini ezberlemesiyle ünlü. Bir toplantıdan önce sadece birkaç sayfa not alması yetiyor. Bir kere okuduğu şeyi bir daha unutmuyor. Bu da onun politik sahnede hızlı tepki vermesini ve rakiplerinden birkaç adım önde olmasını sağlıyor. Macron sadece Fransa için değil, Avrupa için de sembolik bir figür. Almanya'da Merkel sonrası dönemde Avrupa'nın liderliği konusunda öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya gibi güçlerle karmaşık ilişkiler yürüttü. Zaman zaman tartışmalı açıklamalarla gündeme gelse de Avrupa'nın ortak vizyonunu savunmaktan çekinmedi. Tüm bu bilinen ve görünen yönleriyle sıra dışı bir lider mi, yoksa yeni nesil bir politikacı mı? Emmanuel Macron'un hayatına baktığımızda klasik bir lider profili görmüyoruz. Bir yanda felsefe, piyano ve tiyatro, diğer yanda finans, siyaset ve kriz yönetimi. Kimi onu soğuk ve elitist buluyor, kimi vizyoner ve yenilikçi. Ama şu kesin, Macron 21. yüzyılın en dikkat çeken liderlerinden biri. Belki de asıl soru şu, bu liderlik tarzı geleceğin politikacılarına mı örnek olacak, yoksa bir istisna olarak mı kalacak? Bir sonraki videoda kimin olacağını seçmemde yardımcı olmak isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bir bankacının Fransa'ya lider olma hikayesini bilinmeyen yönleriyle anlattığımız Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron hakkında araştırmalarımıza dayanarak birçok bilgiyi sizlerle paylaştık. Araştırılacak ve anlatılacak daha birçok konunun olduğu gezegenimizde eşsiz bilgiler edinmek istiyorsanız destek olmak için videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, videolarımı kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.